Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tolga. Bugün bütün işinizi gücünüzü bırakın, bütün sıkıntıları, dertlerinizi bir yana bırakın. Çünkü çok motive edici bir video ile karşınızdayım. Bugün tamamen motivasyon videolarıyla enerjimizi tam tavana çıkarmaya çalışacağız. Farklı birden fazla motivasyon videolarını inceleyeceğiz. Ve bunlar arasında hangisi hoşunuza gidiyorsa yorumlarda bunları belirtmeyi unutmayın. O zaman motivasyonumuza hazırlanalım. Ve tam gaz başlayalım. İlk olarak birinci motivasyon videomuzla başlıyoruz o zaman. Sizce o ilk yüze giren insanlar senin gibi sahtekar arkadaşlarla mı takılıyor? Hayır, etrafındaki büyük ihtimalle her şeyi blok etti, her şeyi engelledi ve dersine çalışmaya bakıyor, hedeflerine ulaşmaya bakıyor. Sen de bunu yapabilirsin ama sen istatistikçisin, sen matematikçisin, sen istatistiklere bakarsın. Dersin ki 2 milyon kişi sınava giriyor, sadece 100 kişi. Yani. Benim bu ilk yüze girmemin istatistiği ne? %0.02. Çok düşük ihtimal. İşte böyle düşünerek, ortalama insan olarak düşünerek ortalama bir şekilde hayat yaşarsın, gelirsin, borçlarını ödersin ve ölürsün. Büyük ihtimalle mezarında sana dua edecek insanların hepsi de averaj olacak. Bence haklı bir motivasyon olmuş bu. Yani insanı bir nebze de olsa gaza getiriyor. Yalnız şöyle bir şey var bizim halkımızda genelde. Yani sizde de oluyor mudur bilmiyorum, ben de genelde öyle şeyler oluyor. Böyle bir motivasyon videosunu açıyorum, izliyorum. Gaza geliyorum. Tamam diyorum artık, yani atomu bile parçalarım diyorum. Ondan sonra bir bakıyorum. Yani, tamam yarın başlarız dediysen artık olay zaten bitmiş. Neyse, diğer videomuza başlayalım hız kesmeden. Bakalım motivasyonumuzu arttırabilecek miyiz? Başka insanların dünyalarını izlerken potansiyel olarak onlardan hiçbir farkınız olmadığını unutmayın lütfen. Burada ve burada. Bu ikisi sizi siz yapan şeyler. Bu ikisinin yeryüzündeki herkeste var ama sizdekinin aynısı başka hiç kimsede yok. Her biriniz bu dünyanın içinde yaşayan biricik dünyalarsınız. Oğlum harbi gaza gelmeye başladım bak şimdiden, böyle yani parçalamaya başlayabilirim. Neyse, diğer videomuza geçelim hız kesmeden. Çok mu zorlanıyorsun? Yani. Every champion has felt it. Every king has felt it. Every winner has felt it. Every soldier has felt it. Every victorious person has felt it. The urge to quit. Evet bak, bu da birçoğumuzda olan bir şey bence. Tam böyle bir şey yapacağım diyorsun, yapmaya çalışıyorsun, zorlanıyorsun, engeller çıkıyor, yapamıyorsun, motivasyonun bozuluyor ve bırakma hissi geliyor illaki birçoğunda. Yani benim de bazen bu şeyler çok oluyor, başıma geliyor. Bir şey yapmak istiyorum falan, bırakma eşiğine geliyorum. İstemiyorum ya, olmuyor diyorum. Yani insanoğlu her zaman her şeyi ister ama hayat sana her zaman her şeyi vermez. Böyle yaşamasını da bilmek lazım. Halde bir köpek balığı akvaryuma konuyor. Bak bu olay benim çok hoşuma gidiyor. Bir balık konuyor. Ve bilim insanları arayı cam bölmeyle ayırıyorlar. Kırmızı çizgi cam bölme. Köpek balığı karşısında hedef var. O durumdaki başarının anlamı o balığı yemek. Hemen harekete geçiyor ve balığı yemeye çalışıyor. Ama kafasını bir cama çarpıyor ve şaşkın bir halde kalıyor. Suda giderken camı da göremiyor. Kendisini neyin engellediğini de bilemiyor. Deniyor çarpıyor. Birkaç denemeden sonra artık ne yaparsam yapayım bu balığı yiyemeyeceğim diye inanıyor. Deneme cesaretini kaybediyor, başaramayacağım diye kendisini bırakmaya başlıyor. O sırada bilim insanları deneyin ikinci aşamasına geçiyorlar. Aradaki cam bölmeyi kaldırıyorlar. Daha önce gerçek bir çaresizlik vardı. Ama deneyin ikinci aşamasında sahte bir çaresizlik var. İsterse yapabilecek durumda, denerse olabilecek durumda ama köpek balığı aç olmasına rağmen, nasıl yapacağını bilmesine rağmen küçük balığı yemek için hiçbir şey yapmıyor. İşte olay bu. Who would like this $20 bill? I do. I'm going to give it to one of you, but first let me do this. Okay, now who still wants it? I do. And what if I do this? Oğlum ezme, nimet lan o. And who wants it now? I'd like to. My dear students, I've just showed you a very important lesson. No matter what I did with this money, you still wanted it because it never lost its worth. It's still worth $20. Well, there are many times in our lives when we feel like life has crumbled us up and ground us into the dirt. We may make some bad decisions or have to deal with some poor circumstances. And sometimes lives can make us feel worthless. But no matter what has happened, no matter what will happen, you never lose your worth.
and never lose your value. Ya bak bana kalırsa şimdi burada öğrencilerin çoğu hocanın ne anlattıkları umurunda bile değil. Yani hoca şunu anlatmış bunu anlatmış, adamlar onunla ilgilenmiyor. Bence onların hepsinde ilgilendiği tek bir nokta var. Hocam o parayı kime vereceksiniz? Bize mi, ona mı, şuna mı, buna mı? Life is not easy at all. There's gonna be challenges. You're gonna get beat down. That's the way life is. You sort of put a mask on your face and you go home and lay in your bed when no one's looking at you, when you don't have to impress anybody and you're yourself. And fear comes in. Maybe you don't know for sure what's going to be happening in the future and it scares you. Just that fear paralyzes you. And I just want to ask you today, do you think you have hope? At some point, everything's going to go south on you. Everything's going to go south and you're going to say, this is it. This is how I end. Now you can either accept that or you can get to work. That's all it is. You just begin. You do the math, you solve one problem, and you solve the next one. And it doesn't matter how you get knocked down in life, because that's gonna happen. All that matters is that you gotta get up. You have to get up. Whatever experience you're having right now, it has not come to stay. It has come to pass. Sometimes you have to just back up and go within yourself and pray and meditate and recharge your batteries. Go away, clear your head, and then come back and look at it from a different vantage point. Oğlum çok Don't iyi. operate while you're under the spell or the effect of what's going on. Don't allow your emotions to control you. We are emotional, but you want to begin to discipline your emotion. If you don't discipline and contain your emotions, they will use you. You don't have to force yourself or motivate yourself to think negatively, to be depressed, to beat yourself up over the head, to feel loaded with guilt. You don't have to make any effort to do that. Your mind is on automatic. It will do that by itself. But if you want to begin to move into your own personal greatness, you've got to be willing to go against the tide. You've got to be willing to harness your will and say, in spite of this, I'm in control here. I'm not going to let this get me down. I'm not going to let this destroy me. I'm coming back. Bro, what do you want? Man, I want to be diamond. Tell me something I don't know. Everybody wants it. But the raw reality of it is, everybody don't get it. And the crazy thing is, if you want it, you can get it. It's not like somebody is stopping you or holding a gun to your head and telling you you can't get it. It's a matter of will. It's a matter of hard work. It's a matter of sacrifice. It's a matter of dedication. It's a matter of commitment. The difference is not the genetic code, the potential. It's a guy that's willing to get knocked down, finally tested on fortune, stand back up. The perseverance, to see it through, the never say die attitude. We know the battle ahead. We know the journey ahead is going to get tough. We know we're going to face obstacles. We know it's going to be some discomfort. We know they're going to try to break us. We know they're coming for us. We know that's going to happen already. So let's make up in our minds before the battle that we're going to be victorious. Don't cry to give up. Cry to keep going. Don't cry to quit. You already in pain. You already hurt. Get a reward from it. At the end of pain is success. You're not going to die because you're feeling a little pain. You tell yourself, I won't give up. When that depression hits you, come out of nowhere, you tell yourself, I won't give up. There's no guarantee that because somebody is now down on their luck, they can never come back. Who can guarantee that you can't make it? That you can't have your dream? Who can guarantee that you can't do what you want to do? No one can do that. No one can predict that. You don't know what the possibilities are for your life. Because if you're willing to go through all the battling you gotta go through to get to where you want to get, who's got the right to stop you? It's your right to listen to your gut. It ain't nobody's right to say no after you earn the right to be where you want to be and do what you want to do. All we need to do is we look at our dreams, as we get ready to hit the floor. I'm blessed and highly favored. I don't care if you're sick. I don't care what you're going through. If you're not dead, he ain't through with you yet. As long as you waking up, you still in the game. As long as you alive, you can still make it happen. As long as that breath in your nostrils, boo, you still in the game. You still can win it. Now get your butt up. Wow. İşte bu. İşte bu aradığım motivasyon konuşması tam anlamıyla buydu işte. Abi adamı parçalıyor resmen ya. Var ya böyle. Yani şu an kollarım falan her yerim tüylerim diken diken oldu ya. Harbiden ya. Ne diyor? Kıçını kaldır diyor resmen adam. Ama
harbi 10 numarayla. Tamam, diğer bütün motivasyon konuşmaları güzeldi. Yalnız bu en sonuncusu harbiden tamamen böyle adamı derin, yani dibine kadar işliyor adamı. Valla benim en çok beğendiğim bu sonuncusuydu. Sizler de hangi video hoşunuza gittiyse yorumlarda belirtin. Hangi motivasyon konuşması sizi daha tetiklediyse, daha etkili olduysa, sizce hangisi daha güzelse. Kanalıma abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar, kapanışı yapmadan önce de ben de son olarak motivasyon konuşmasıyla videomuzu kapatmak istiyorum. Şu 5 maddeyi asla unutma. Kimi 21'inde mezun olur fakat iyi bir iş bulmak için 6 yıl bekler. Kimi üniversite mezunu bile değildir, 21'inde milyoner olur. Kimi 20'sinde evlenir ama 5 yıl sonra boşanır. Kimi ise 30'unda evlenir ama sonsuz aşk bulur. Son olarak ne çok geç kaldın ne de çok erken. Tam vaktindesin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.